Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine bradır ve üst yatak başlığı. Tam 15 tane madde var bilmemiz gereken. Bu 15 maddenin neler olduğunu sizlere göstereceğim. Sizler de örgülerinizi örerken bu 15 maddenin ne amaçla kullanıldığını bilerek hareket edeceksiniz. Hep söylüyorum, örgü örmek işin en kolay kısmı. Bu nedenle attığınız adımları hangi amaçla attığınızı bilmeniz çok önemli. Yine bir arşiv bilgisi olsun diye bu konulara değiniyorum. Uzun uzun anlatıyorum, sıkılmayın lütfen. Bu bilgilerin gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm için böyle tane tane anlatıyorum ki herkes anlayabilsin. Bazen bahsettiğim şeylerden o neydi, niye yapılıyordu gibi böyle yorumları aldığımda anlıyorum ki aslında ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Evet, tam şurada görünen benim ön plakam. Yapmış olduğum örgüyü engelliyordu. Deseni karşıdan görmem gerekiyordu. Bu nedenle çıkardım. Orada bekliyor. Örgüm bittikten sonra onu yine yerine takacağım. Sizler de böyle tek yataklı bir örgü yapıyorsanız eğer bu şekilde çıkarıp örgünüzü daha rahat bir şekilde yaptıktan sonra tekrar yerine monte edebilirsiniz. Ya da şuradaki tırtıklar ve iğnelerin örgüye takılmaması için üzerine bir örtü kapatıp örgünüzü o şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız yatakları o şekilde kullanın arkadaşlar. Tek yataklı örgülerin bazen böyle önlemlere ihtiyacı var. Evet, şimdi başlığımızdaki 15 madde neymiş onlara bir değinelim arkadaşlar. Şöyle elime aldığımda üzerinde görmüş olduğunuz tek yatak mekiği takılı. Bu 15 maddenin içeriğinde buradaki detaylar da var. Bu nedenle bununla beraber anlatacağım. Örme bu başlık sayesinde gerçekleştiği için sizin sahip olacağınız bilgilerden bir numaralı sırada yer alıyor. O yüzden notlarınızı tekrar lütfen alarak ilerleyin. Örgüde en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar bir sıra ölçer. Yani sayaç düğmesi. O da şu noktada. Bakın açıyorum ve kapatıyorum. Bunu açıp kapatmamın amacı şuradaki sağ ve sola gidiş noktasındaki parçaya dokunması. Sağa gittiğinde ve sola gittiğinde buradaki sayaç atarak sayıyı yükseltiyor. Bu nedenle de bu düğmenin açık ya da kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. Aksi takdirde örgü sıralarınızla ilgili büyük problem yaşarsınız. İkincisi, şurada bir sürgü kolumuz var. Şöyle kapatayım. Bu sürgü kolu sayesinde başlığımızı sağa ve sola çok rahat bir şekilde taşıyoruz. Şurada bir germe noktası var arkadaşlar. İpin gerginliğini ayarlıyor. 0'dan 10'a kadar. Küçük sayılar ince ipler için, büyük sayılarda kalın ipler için ipe ayar veriyor. Bu nedenle ipinize göre buradaki sayılardan birini de örgü sırasında tercih etmeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Burada bir desen düğmesi var. Bu desen düğmesi de yapacağımız çalışmalara göre yine kartlı mı, düz örgü mü ya da sınırlı mı oradaki detayları bize anlatıyor. Yine bunu da birazdan anlatacağım detaylı bir şekilde. Buraya gelecek olursak burada bir iğne bekletme seçeneği var. N ve H noktaları var. N'yi aldığımızda düz örgü, H'ı aldığımızda da iğne bekletme. Yani bizim E pozisyonundaki iğneleri hareketini buradan sağlıyoruz. Bu nedenle bu nokta önemli. Burada bir play tuşu var. Bu da şurada basmış olduğumuz tuşları iptal etmeye yarıyor arkadaşlar. Evet, böyle bastığınızda yanındakine basınca bu iptal oluyor ama bu defa bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bunu da buradaki tuşları iptal etmek amaçlı kullanıyoruz. Şurada desen fırçaları var. Bakın burada. Bunlar dokuma esnasında kullanılıyor. Ve şurada yine aktif ve pasif hallerini belirten noktalar var. Bunlardan birini tercih ediyoruz. Eğer normal örgüler yapıyorsak lütfen bunları iptal edin. Aksi halde örgülerinizi yine olumsuz etkiler. Yine başlık üzerinde bulunan şurada desen düğmeleri var arkadaşlar. Bu desen düğmeleri şurayla bağlantılı olarak çalışıyor. Bunu unutmayalım. Biz N'deyken düz örgüdeyiz. KC'deyken kartlı örgüdeyiz. SM'deyken sınırlı kartlı örgüdeyiz. Yani desende sınırlandırma yapıyoruz. İstediğimiz yere koymak istediğimizde deseni bunu kullanıyoruz. CR'de oldu ki başlığımız takıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşadık örgü üzerinde ve başlığı çıkarmamız gerekiyor. Sağa sola taşıdığınızda örgü zarar göreceği için burayı CR'ye çevirdiğinizde
Başlığı kolaylıkla yerinden yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Yani başlığımızı boşa almış oluyoruz. Örgümüzde bir problem yaşıyorsak burası boşta olacak. Problemi gidereceğiz. Plakamızla başlığı buluşturduktan sonra burada almak istediğimiz noktaya düz örgü ya da kartlı örgü ayarını alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu noktada yine KC'ye geldiğimizde şurayla ilişkisi olduğunu bu noktanın bilmemiz gerekiyor. Çünkü KC kartlı örgü demek ama hangi kart sistemini kullanacaksın? Kabartma desenli mi, renkli örgüler mi kullanacaksın? Bu defa burada bize bu tercihi sunuyor. Buraya geldiysek ve şu iki tuşa bastıysak kabartma desenli örgü yapacağımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine bu noktadaysak MC'ye bastıysak bu defa renkli örgü öreceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yine bu noktadaysak ve şu ikisine bastıysak bu defa çift atlamalı kabartma desen yaptığımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani KC dediğimizde şurayla ilişkili olduğunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Bir de bu noktada şunu söyleyebilirim size. Torba örgüler yapmak istediğimizde, yani torba örgü dediğim yuvarlak örgü. Üst yatağı örer, alt yatağı örer, üst yatağı örer, alt yatağı örerek bu yuvarlak örme sistemini tamamlar. Buna da örnek olarak çorapları gösterebilirim, şapkaları gösterebilirim. Böyle bir örgü yapmak istiyorsanız bu defa park tuşlarından yardım alacaksınız. Ama bu yardımı alırken de ön yatak olması gerektiğinin farkında olmanız gerekiyor. Çünkü yuvarlak örgü alt yatak olmadan yapılamaz. Siz sadece üst yatakta bunlardan birini kullanıyorsanız bu defa bir sırada örer, diğer sırada örmez. Torba kısmını yine alt yatakla beraber işlediğimizde daha iyi anlayacaksınız. Bu ikisine beraber bastığımızda üst yatak boşluğa çıkmış olur. Siz örgünüzün herhangi bir yerinde problem yaşadığınızda CR'yi almadan kolaylıkla başlığınızı sağa ve sola taşıyabilirsiniz. Örgünüz bozulmaz. Ama her şeyin normal şartlarda olduğundan emin olun. Farklı bir problem varsa bu da sizi kurtarmaz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şurada vidalar var. Bu vidalar şuradaki mekiğin değiştirilme vidaları. Biz ikinci bir mekik takıp farklı bir sistem yapabiliyoruz burada. Makinalarınızla beraber birer mekik daha geliyor, üst yatak mekiği. Şu vidalardan bu mekiği değiştirip istediğimiz örgüyü yine yapabiliyoruz. Bu vidalar bu amaçlı. Ve şurada mekik bağlama noktaları var arkadaşlar. Tek yatak mekiği ya da çift yatak mekiğini buradaki vidaları şöyle gevşeterek çıkarıp takabiliyorsunuz. Onun dışında şu kenarlarda bakın 2 tane kanal var. Bu kanallar şuradaki A noktasına taktığımız ana ipin yardımcı ipi görevini görüyor. Normalde mekik üzerinde dikkat ederseniz A ve B noktaları var. A asıl ip, ana ip, B de yardımcı ipi temsil ediyor. Biz şuraya taktığımız ipin buradaki B noktasında olması gerektiğini düşünerek dokuma tekniği yapacağız. Yani ana ipimiz yine A'da olacak. İkinci yardımcı ipimiz de B yerine buradaki kanalda olacak. Başlığımızı her sağ ve sola taşıdığımızda ipi de başlıkla beraber sağ ve sola taşıyoruz dokumada arkadaşlar. Evet, şurada arkadaşlar Intersia iplik kılavuzları var. Yani biz bu başlıkla Intersia tekniğini de örebiliyoruz. Normalde Intersia tekniğinin başlığı farklıydı. Ama bu mekik bize bu imkanı da sunuyor. Şöyle hemen arkasını çevireceğim. Ellerim yağ oldu. Evet, şöyle tutmam daha kolay olacak. Tek yatak mekiğinin şu kısmında 2 tane daire var. Bu daireler arkadaşlar bakın hareket ediyor. Bu hareket de bizim kabartma desenli örgülerdeki iğnelerin çalışma şeklini çok etkiliyor. Eğer ilmekleriniz kaçıyorsa, iğneler böyle aralıklarla ilmek atıyorsa bakacağımız nokta burası. Bunlar eğer düzgün yerde durmuyorsa örgülerinizde bu problemi yaşarsınız. Dikkat edin. Özellikle renkli çalışmalarda bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. İpler birbirini çok tutuyor. Yine bu dairelerin yanında da şurada fırçalarınız mutlaka sizlerin vardır. Ben fırçayı çıkardım çünkü
kullandığım ip çok tüylü bir ip ve sürekli bu fırçaları sardığı için kopuyordu. Yukarıdan çardak ayarımı düzgün yaparak buradaki fırçaların yapacağı görevi dengeledim. Yani şu görüntü fırçaların olmaması sizi şaşırtmasın. İşim bittiğinde tabii ki onları tekrar yerine takacağım. Şurada yine turuncu olarak görünen bazı noktalar var. Bunlar da yine desenli örgüler yaparken dikkat edeceğimiz noktalardan 2 nokta arkadaşlar. Bunlar da yine konumuz geldiğinde uygulayarak size göstereceğim. Başlık üzerinde dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de şu kısımdaki mekanik çalışmalar arkadaşlar. Mekanik sürtünmeden kaynaklanan bir ses mutlaka oluyor. Bu da makinenin kuru olduğu anlamına geliyor. Yani hep söylüyorum, duyu organlarınız böyle aktif halde olsun. Sesi, ipi, herhangi bir olumsuzluğu görecek aşamada her zaman makinenin başına oturun. Bir ses duyduğunuzda anlayın ki makinenin yağlanması lazım ya da bir problem var. O problemin müdahaleye ihtiyacı var. Şöyle fırçalar kullanarak temizliğinizi yapın. Yağlanma ve temizlik bu başlık için önemli olan şeylerden bir tanesi. Şu raylarınızı yağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani siz bir yağlama işlemi yapacaksanız iğnelere değil başlıklara yapacaksınız. Bunu bilmeniz lazım. Onun dışında şurada mıknatıslar var arkadaşlar. Bu mıknatısları lütfen yerinde olduğundan emin olun. Çünkü şu iğneler üzerindeki dil diyoruz artık bunlara biz. Şu iğne üzerindeki şu açılıp kapanan, oynayan noktayı buradaki mıknatıslar harekete geçiriyor. Eğer bu mıknatıslarınız kırıldıysa ya da yerinde yoksa iğnelerinizin çalışması maalesef yine mümkün olmayacaktır. Ara ara böyle bir alın karşınıza. Bir bakın bakalım herhangi bir olumsuzluk var mı? Temiz mi? Yağlı mı? Yamulmuş mu? Zorlanmadan dolayı bazen yamulabiliyor. Bakın şu girişler var ya şurada ve şurada giriş ve çıkışlar var. Bunlar bazen zorlanmadan dolayı yamultulabiliyor. Bunların eşit olduğundan emin olun. İğnelere girmiyorsa bilin ki bunlar yamulmuştur. Bunların da takibini yapın. Her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra zaten makinenin problem çıkarması mümkün değil. Başlıkla ilgili bugünkü videomuzu da sonlandırıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.